Selamlar. Albert Camus'un o meşhur ve sarsıcı romanı Yabancıyı masaya yatırıyoruz bugün. Hani o topluma hatta kendine bile yabancılaşmış adamın hikayesi. Gelin onun zihninde felsefi bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculukta pusulamız romanın ta kendisi olacak. Yani kahramanımız Mersault'un dünyasına onun kelimeleriyle, onun hisleriyle dalacağız. Bakalım dünyanın anlamsızlığıyla yüzleşmek onun için ne ifade ediyormuş? Ve roman daha ilk cümlesiyle suratınıza bir tokat gibi çarpıyor. Bugün annem öldü. Belki de dün. Bilmiyorum. İşte bu. Bu kadar. Bu cümleyle birlikte anlıyoruz ki karşımızda toplumun beklediği tepkileri vermeyen, hatta bu beklentilerden habersiz gibi duran biri var. Aslında bu cümle yaşayacağımız o büyük yabancılaşmanın ilk adımı. Peki kim bu yabancı? Gelin tanışalım. İlk durağımız annesinin cenazesi. Çünkü Mersault'un o meşhur kayıtsızlığı, yani tüm hikayenin o kilit taşı işte tam da burada karşımıza çıkıyor. Düşünün, anneniz ölmüş. Ama Mersault'un aklında ne var? Yas tutmak mı? Hayır. Onun derdi tamamen fiziksel şeyler. Otobüsün o bunaltıcı sıcağı, uykusuzluk, mordaki o göz alan parlak ışık, hatta işi bir adım öteye götürüp tabutun başında kahve içip sigara yakıyor. Yani onun için o anki fiziksel rahatsızlığı, kederden falan çok daha gerçek, çok daha önemli. Ve bu tuhaflıklar bitmiyor. Patronu başsağlığı dilediğinde verdiği cevaba bakın. Suç bende değil. Mantıken doğru mu? Belki. Ama böyle duygusal bir anda söylenecek laf mı bu? İşte bu cevap onun toplumun o yazılı olmayan kurallarından ne kadar uzak olduğunun en net kanıtı. Ama bakın, en ilginç kısım şimdi geliyor. Bu lafı ettikten sonra kendi kendine düşünüyor. Keşke böyle demeseydim. Yani Mersault sosyal kuralları hissetmiyor olabilir ama onları çiğnediğinin farkında. Bir şeylerin yanlış olduğunu biliyor ama neden yanlış olduğunu bir türlü çözemiyor, içine sindiremiyor. İşte onun yabancıları tam da bu aralıkta gizli. Peki böyle bir adamın ilişkileri nasıl olur? Gelin şimdi de Mersault'un hayatındaki insanlara bakalım. Çünkü ilişkileri de tıpkı kendisi gibi. Duygusal bağlardan uzak, anlık ihtiyaçlara ve basit çıkarlara dayalı. İlişki dediğimiz şeyde derinlik ararız ya, Mersault'ta bu yok. Mesela Marie, onunla ilişkisi tamamen fiziksel bir çekimden ibaret. Bir de belalı komşusu Raymond var. Onunla arkadaşlığı ise neden olmasın ki kadar basit bir mantığa dayanıyor. Ne bir bağlılık ne bir duygu. Marie ile aralarındaki o meşhur diyalog durumu özetliyor aslında. Marie soruyor, "Beni seviyor musun?" Mersault'un cevabı ise tam bir soğuk duş. Bu sorunun anlamı yok ama galiba hayır. Bakın, aşk kelimesi onun için bomboş bir kavram. O yüzden de toplumun duymak istediği o yalanı söylemiyor. Raymond'la olan arkadaşlığı da farklı değil. Adam soruyor, benimle arkadaş olmak istemez misiniz? Mersault'un düşüncesi ne? Onu memnun etmemek için bir sebep yoktu ortada. Yani bir sadakatten, bir sevgiden falan değil. Sadece hayır demek için ortada bir sebep yok. Eylemleri güçlü bir sebepten değil, sebebin yokluğundan doğuyor. İşte bu kadar pasif, bu kadar kayıtsız. Ve bu anlamsız olaylar zinciri bizi romanın o kırılma anına getiriyor. Sahildeki o meşhur sahne, Mersault'un tetiği çektiği o an. Ama burada asıl önemli olan şu, onu bu cinayete iten şey kötülük ya da nefret değil, tamamen fiziksel dünyanın bunaltıcı baskısı. Gözünüzde canlandırın o anı. Üzerinize çöken, sizi ezen bir güneş var. Bastığınız kum kıpkırmızı, adeta yanıyor. Karşınızdaki adam bir bıçak çekiyor ve güneş o bıçaktan gözünüze bir kılıç gibi yansıyor. Alnınızdaki damarlar zonkluyor. İşte Mersault'un hissettiği tam olarak bu. Bir duyusal patlama. Onu harekete geçiren şey öfke değil, bu fiziksel boğulma hissi. Ve o an geliyor, tetik düşüyor. Ama Camus'un tasvirine bakın. Teri de güneşi de silkeledim. Mersault bir insanı öldürdüğünü değil, onu boğan o fiziksel baskıyı üzerinden attığını düşünüyor. Sonraki 4 el ateşse işte o felaketin kapısına vurulan 4 sert darbe gibi. Geri dönüşü olmayan, anlamsız bir eylemin mührü. Cinayet işlendi. Peki şimdi ne olacak? İşte şimdi işin rengi tamamen değişiyor. Son bölümde toplumun tüm kurumları, hukuk, din devreye giriyor. Amaçları ne? Mersault'un bu anlamsız eylemine bir anlam yüklemek, onu pişmanlığa zorlamak. Ama aslında yargılanan şey cinayet değil, Mersault'un ruhu. Ve duruşmada yaşananlar gerçekten akıl alır gibi değil. Savcılık davasını neyin üzerine kuruyor biliyor musunuz? Mersault'un annesinin cenazesinde ağlamaması üzerine. Evet, yanlış duymadınız. Ona göre Mersault ahlaki bir canavar.
Cinayetse bu canavarlığın sadece bir kanıtı. Asıl suç toplumun yas ritüeline uymamış olması. Kendi avukatı bile ona ne soruyor? O gün keder duyup duymadığımı sordu. Bakın soru bu. Ne hissettiği değil, hissetmesi gereken şeyi hissedip hissetmediği. Herkes ondan bir rol oynamasını bekliyor. Dava en başından beri onun ne yaptığıyla değil, kim olduğuyla ilgili. Mersault'un verdiği cevap ise aradaki o devasa uçurumu gözler önüne seriyor. Annemin ölümünün bu işle bir ilgisi yok ki. Onun için bu kadar basit ve mantıklı. İki olay arasında hiçbir bağ yok. Ama toplum için her şey birbirine bağlı. Cenazede ağlamaması onun katil ruhlu olduğunun kanıtı. Sorgu da tam bir komedi. Sistem soruyor, annenizi sever miydiniz? Cevap, evet, herkes gibi. Bu cevap onlara yetmiyor. Bir tiyatro bekliyorlar, bir gösteri. Sonra soruyorlar, Tanrı'ya inanıyor musunuz? Cevap, hayır. İşte bu, affedilemez günah. Mersault'un dürüst cevapları, duygusal bir performans bekleyen sistemin duvarına çarpıp tuzla buz oluyor. Ve sonunda geliyoruz romanın o can alıcı sorusuna. Bir insan toplumun koyduğu o duygusal kurallara göre oynamıyorsa bu onu bir canavar yapar mı? Camus bu soruyla bizi fena halde sarsıyor. Bizi insanlık, anlam ve bizden farklı olanı ne kadar kolay yargıladığımız üzerine düşünmeye itiyor. Sizce Mersault bir canavar mıydı yoksa sadece anlamsız bir dünyada dürüst kalmaya çalışan bir yabancı mı? Sanırım bu sorunun cevabını her okur kendi içinde bulmalı.